Merhaba değerli izleyenlerim ve değerli takipçilerim. Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için yumuşacık tam kıvamında köfte hazırlayacağım. Altına soslanmış pideler, üzerine köfte ve tereyağı. Oldukça lezzetli. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Köfte harcı için 500 gram orta yağlı kıyma kullanıyorum. Tatlandırmak için pul biber, karabiber, toz kırmızı biber, tuz, kimyon, kekik ve sarımsak. Dilerseniz sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Miktarları açıklamalar bölümüne yazmış olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir tane büyük boy rendelenmiş soğanın suyunu sıktım ve üzerine ilave ediyorum. Bir çay bardağı galeta unu. Şöyle yanıma birazcık da sade maden suyu aldım. İlk önce baharatlarla birlikte galeta ununu, soğanı karıştıralım. 2-3 dakika bu şekilde yoğurup daha sonra maden suyunu azar azar ilave edip yoğurmaya devam edeceğim. İçine maden sodası koyduğumuz için de köftelerimiz yumuşacık puf puf oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz maden sodası yerine bir çay kaşığı karbonat koyabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağının tamamını ilave ettim. Aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlarım, bu tarz şeyleri yoğururken tepsinin kaymaması için bu şekilde altına ıslattığınız bezi koyabilirsiniz. Bezi ıslatarak koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi tepsi kesinlikle kaymıyor. Köftelerin pişme aşamasında şekli bozulmaması için köfte harcımızı güzelce yoğuralım. Yoğurma aşamasında dilerseniz eldiven kullanabilirsiniz. Ben elle yoğurmayı tercih ettim. Köfte harcımı güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi toparladım arkadaşlar. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp iki avucumun arasında sıkıştırıyorum. Elimle sıkıştırdıktan sonra bu şekilde yuvarlayıp önce parmak uçlarımla, daha sonra da elimin ayasıyla inceltiyorum. Her tarafını eşit yapmaya özen gösterelim. Bu şekilde sıkıştırdığımız zaman pişme aşamasında dağılma olmuyor, çatlamıyor arkadaşlar. Mutlaka bu aşamayı atlamayalım. Pide ekmekleriyle sunum yapacağım için ben köftelerimi oldukça ince yapıyorum. Dilerseniz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Köftelerin tamamını aynı şekilde yapıp bitirdim. Üzerleri kurumaması için streç filmle güzelce kapattım. Şimdi köftelerin dinlenmesi için en az yarım saat dolapta bekleteceğim. İsterseniz sabahtan bu şekilde hazırlayıp iftara yakın kızartabilirsiniz. Köfteler dolapta dinlenirken biz de pidemizi hazırlayalım. Önce pidemizi bu şekilde şeritler halinde keselim. Şimdi arkadaşlar bunları küçük küçük doğrayacağım. Evet, ekranda gördüğünüz gibi ekmeklerimizi, yani pidemizi kuşbaşı haline getirdim arkadaşlar. Ben bir tane pideden yapacağım. İsterseniz kişi sayısına göre daha fazla pideden de olabilir. İftardan, sahurdan kalan bayat pidelerle de çok güzel oluyor. Bayat pide olduğu zaman tabii önce fırında ısıtmamız gerekir. Benim pidem taze, bazı yerlerde ince olduğu için böyle çıtır çıtır. Hem de bayat pideleri değerlendirmiş oluruz. Şu an iftara çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. O yüzden acele ediyorum. Pidelerin üzerine sıcak sosu gezdirdikten sonra çok fazla bekletmeyelim. Aksi halde hamurlaşır. Köfteleri sabahtan hazırlayıp iftara yakın kızartıp
Daha sonra sosuyla birlikte pideleri bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle gözleme yaptım. Döküm tavam vardı. İçine birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. İstediğiniz tavada pişirebilirsiniz arkadaşlar. Teflon tava da olur. Döküm ızgara tavaları da olur. Hatta tost makinesinde bile kızartabilirsiniz. Evet, yağım ısındı. Şimdi köftelerimi koyacağım. Köftelerin bir tarafı hafiften kızarmaya başladı. Hemen çevirdim. Daha sonra bu tarafını tekrardan çevireceğim. 1-2 defa o şekilde çevirdiğimiz zaman köftelerin içi daha güzel pişiyor. Pişenleri hemen alalım, kurumasınlar. Hemen diğer kalan köftelerimi de tavaya aldım. Havalar bu sene serin gittiği için oruç daha da güzel geçiyor. Çok şükür acıkmadan, susamadan iftar oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İnşallah videoya çok cızıltı gelmiyordur. Bu arada ocağımın altı orta ateşte. Tava sıcakken 3-4 tane biber, biraz da soğan koyacağım. Sosu için 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, ocağın altını kıstım, 1 yemek kaşığı domates salçası, şöyle kaşığın ucuyla 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası koydum. Salçamızın çiğ kokusu gidene kadar 2-3 dakika güzelce kavuralım. Orijinal sosunda un yok ama ben 1 tatlı kaşığı kadar un ilave ediyorum arkadaşlar. Sosun kıvamı koyu olması için. Sosunu koyulaştırmak için uzun uzun kaynatmaktansa ben içine çok azıcık un koyuyorum. O şekilde kıvamı çok güzel oluyor. Çok fazla da koymayın arkadaşlar onu. Bu sefer de sosun kıvamı çok koyu olur kaynayınca. Ocağımın altı tamamen kısık. Üzerine 2 su bardağı su ilave ettim. Suyumuz soğuk. Hemen şöyle karıştıracağım. Üzerine birazcık pul biber, çok az karabiber. İsteğe bağlı bir çimdik de sosuna kekik koyabilirsiniz. Ben çok az koydum. Salçanın tuzu çok az olduğu için çok azıcık da tuz koyuyorum. Karıştıralım. Tekrardan yarım su bardağı su ilave ettim. Sosumuzun kıvamı gayet güzel. Çok fazla uzun uzun kaynamasına gerek yok. Şöyle 1-2 taşım kaynadı, hemen ocaktan alacağım. Sos 4-5 dakika orta ateşte kaynadı. Kıvamı bu şekilde. Bir tane pidenin tamamını doğramıştım. Ev halkından bazıları ekmeksiz köfte yemek istediği için 2'ye böldüm arkadaşlar. Diğerini kaldırdım. Sadece bunu ekmekli yapacağım. Sıcak sosumuzdan şöyle güzelce pidelerimizin üzerine gezdirelim. Köftelerimiz gayet güzel. İçi sulu sulu, yumuşacık. Sıcak köftelerimizin üzerine eriyen tereyağımızı döküyoruz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.